Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Keyfiniz bol olsun. Bugün size iç mekana aldığım çiçekleri göstereceğim ve dış mekanda bıraktığım çiçekleri göstereceğim. Neden iç mekana almaya başladım? Havalar soğumaya başladı, malum her yerde öyle. Burada gece 13 derece, haftaya 9'a düşecek. Tabi o 9 dereceye düştüğünde dayanamayacak türlerim var. Onları içeriye aldım ve size onları tek tek göstereceğim. Hangilerini almışım içeriye. Dışarıda bıraktıklarım da var. Onları da göstereceğim. Burada bir de begonvilim var. Begonvil Gaziantep'in dondurucu soğuğuna kesinlikle dayanamıyor. O da yine burada içeride yerini alacak. Onu da yerleştireceğim. Onu da göstereceğim size yerleştirdiğimde arkadaşlar. Ve videomu da lütfen beğenirseniz beğen butonuna basıp abone olmayı unutmayın. Desteğinizi bekliyorum. Keyifli seyirler arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu köşeden başlayalım. Burada melek kanadı var. Melek kanadı zaten biliyorsunuz iç mekan bitkisi normalde de. Burada refah çiçeği var. Bu da yine iç mekan bitkilerinden bir tanesi. Para çiçeği dediğimiz. Burada kurdele çiçekleri var. İsimlerini ilk anda hatırlamayabilirim. Kurdelaları da içeriye aldım. Burada dua çiçeği var. Burada aşk merdivenleri var. Bunlar da yine içeriye aldığım türlerden. Bunlar normalde zaten iç mekan bitkisi arkadaşlar. Şurada episkia var. Episkia da öyle. Normalde iç mekan bitkileri. Burada çingene şalvarı var. Bu dış mekanda da büyür ama bizim iklime göre değil tabii ki. Bu ılıman iklimlerde dışarıda büyüyen bir tür. Yaprak güzelleri de öyle. Episkia yine iç mekan bitkisi. Kalanço da ılıman iklimde dışarıda büyür ama bizim dondurucu soğuklarımızda maalesef don atıyor. Onu da içeriye aldım. Şöyle geçeyim, millileri göstereyim. Millilerimi de içeriye aldım arkadaşlar. Bunlar ithal milliler. Bir tane milliyi dışarıda bıraktım. Onu göstereceğim zaten. O her sene yaz kış dışarıda duran milli türü. Yılbaşı çiçekleri var burada. Şöyle göstereyim. Şöyle yaprak güzellerine geçeyim. Yaprak güzellerimi biliyorsunuz çok güzel oldular zaten. Dışarıda bırakılmayacak türlerden yine bir tanesi yaprak güzeli. Şurada da yine bir yaprak güzelim var. Sarmaşık gibi uzayan. Şurada küçük süslerim var. Bu da dayanmaz. O yüzden aldım. Şurada mandavillalarım var. Mandavillaları da aldım arkadaşlar iç mekana. Bunların tabii konumlandığı yer çok önemli. Bunlar güneşi seven türler. Güneşi seven türleri biraz pencere önüne doğru aldım. Kışın güneşi çok etkileyici olmadığı için onları rahatsız etmeyecektir. Şöyle devam edelim. Burada mum çiçeğim var. Mum çiçeklerini üretime geçirdim arkadaşlar. Bu kovadakiler suda köklenmesi için bıraktım. Burada da yaprakları yine köklenmesi için bıraktım. Şöyle de mum çiçeğinin güzelliğini size göstereyim. Bayağı uzun bu. Böyle boydan boya odayı kaplamış durumda. Şöyle sona kadar gidiyor bu. Yine oraya doğru gidelim. Devam edelim. Burada şeker begonyam var. Şeker begonyamı da yine içeriye aldım. Burada pilealarım var. Bunlar da içeriye. Burada telgraflarım var. Telgrafları da yine içeriye aldım. Burada da prenses telgraf. Şöyle yukarıya doğru çıkalım. Şurada yine şitillediğim süt kaktüsü tutmuştu. Onu da içeriye aldım. Pepe var. Yine dua çiçeği var. Para çiçeği var. Para çiçeklerini de aldım. Bunlar da pek dayanamıyor soğuğa. Burada kalp kalbe karşım var. Bunu da içeriye aldım. Burada uyku çiçeğim var. Burada yine aşkın gözyaşı iri kıyım. Bundan bir tane dışarıya bıraktım ama yine de don olma ihtimaline karşılık iki tanesini içeriye aldım. Şurada yine bir tane mum çiçeğim var. Küçük. Şurada arkadaşlar bir gecelik gelin çiçeği var. Bunlar da dayanamıyor soğuklara. Maalesef o yüzden bunlar da yine içeriye aldıklarımdan. Bu sene açmadı bu. Umarım açar. 2 yaşadı, yoksa açması lazım ama belki de kışın sıcakta içeride açar, bilmiyorum. Bekleyelim bakalım. Bu da geçen gün Rex begonyalarım dikmiştim. Hatırlıyorsanız videosundan eski aboneler bilir. Burada da yine yaprak güzeli, kokulu yaprak güzeli, adaçayı türü dediğimiz çiçek türü var. Onu içeriye aldım. O da dayanmaz. Yine episkia, çilli begonya, salon çiçeği zaten o. Yakut normalde arkadaşlar dayanabiliyor aslında. Ama yine de güvenemedim. Çok güzel bir durumda çünkü gelişte. Çoğaltıma da geçireceğim. Çiçeklenmeye de başladı. Çiçeğe geçtiğinde üretime geçireceğim kendisini. Bunu da yine içeriye aldım. Aslında normalde sukulentler dışarıda gayet sağlıklı büyüyen türler ama yine de
Antep'in o dondurucu havasına güvenemedim. Şurada Fittonyam var. Fittonyamı budadım arkadaşlar. Neden budadım? Taze geliyor çünkü. Tazelenecek. Budadığım da burada suda bekletiyorum. Köklendiğinde bu budadıklarımda tekrar bahar ayıyla inşallah dikmeye başlayacağım. Burada yine telgraflarım. Şöyle geçelim. Şurada da aloe veralarım var. Bunlar da burada dondurucu soğuğa dayanamıyorlar. O yüzden bunları da içeriye konumlandırdım. Şöyle devam edelim. Şurada begonvil var arkadaşlar. Bakın begonvil az önce göstermiştim. Buraya konumlandırdım. Burada iyi olacağını tahmin ediyorum. Çünkü biraz güneş de görmesi gerekiyor. Biraz mum çiçeğine yaklaştı. Mecbur asmak zorunda kaldım. Ama inşallah kardeş kardeş geçinirler. Begonvilim de burada. Şurada da kolonya çiçeğim var. Kolonya çiçeğim açmaya başladı arkadaşlar. Mis gibi de kokuyor, yani kokusunu bilemezsiniz. Harika, muhteşem bir kokusu var. Kolonya çiçeği büyütmenizi tavsiye ederim ama ılıman iklimde dışarıda büyüyen kolonya çiçeği tabii ki Antep ikliminde yine böyle içeriye aldıklarımdan bir tanesi. Şurada da begonvil şitirlemiştim. Bu tuttu zaten. Bunu da mecbur içeriye almak durumunda kaldım. Evet arkadaşlar, iç mekandakiler bunlar ama odada da var. Odadakileri de size yine şimdi göstereceğim. Odaya da hemen geçelim. Odada da 2-3 tane var yine. Ondan sonra da arkadaşlar size terası göstereyim ben. Evet, bu odada da arkadaşlar dresenem var. Dresenayı hiç dışarıya çıkarmadım. Zaten gayet güzel bir şekilde gelişmiş durumda. Burada da telgrafım var. Bu telgraf da dondurucu soğuklara dayanamaz ve çiçekleri de çok güzel açmaya devam ediyor maşallah. Bunu da kıyamadım dışarıya çıkarmaya. Bu da yine içeride kalacaklardan bir tanesi. Burada yelkenim var. Yelken çiçeğim de yine aynı şekilde içeride büyüteceğim türlerden. Zaten bu hep içerideydi. Bunu da çıkarmamıştım. Burada da peygamber kılıcım var. Ben bunu diktiğimde niyet ettim arkadaşlar. Bahçeli evim olsun diye diktim. Çünkü öyle bir inanç var. Ben de denemek istedim aslında. İnşallah Allah'ım herkese nasip eder. 1 metreyi de geçince oluyormuş. 1 metreye geçmeye çok az kaldı. İnşallah olursa, gerçekten oldu, siz de bir peygamber kılıcı çiçeği dilek tutarak dikin derim. Şurada da süt kaktüsüm var. Onu da şöyle göstereyim. Şurada da arkadaşlar dalı kopmuştu. Yaprak güzelim. Böyle köklendirdim. Şurada da yine suda beklettiğim episkiyam var. Episke de kopmuştu. İnşallah bunları da köklendiğinde tekrar dikeceğim. Evet, terastaki çiçeklere geçelim hemen. Terasa buradan başlayalım arkadaşlar. Burada sardunyalar var. Sakız sardunyalarımı ben içeri almıyorum. İçeride sakız sardunyalar daha kötü oluyor. Dışarıda korunaklı bir yere alacağım. Şu an askıdalar ama burada kalmayacaklar tabii. Köşeye doğru koruyacağım şekilde bir yere konumlandıracağım. Burada yine Cezayir menekşem. Bu da kalacak. Bu da dışarıda büyüyecek türlerden bir tanesi. Şurada sukulent var. Sukulentler de yavrulamaya başladı. Bakın minik minik yavrularımız da geliyor. Sukulentler de dış mekan çiçeği. Şurada bodrum papatyası var. Bu da yine dış mekan. Dışarıda kalacak. Ama dediğim gibi korumaya alacağım. Şuradaki sukulentleri de göstereyim. Bunlar da yine dış mekanda kalacak çiçeklerden bir tanesi. Bu sukulent de öyle. Bunlar dışarıda büyüyecek. Şurada petunyalar var. Petunyalar artık geçiyor zaten arkadaşlar. Son çiçekleri bunlar. Bu eski petunyalarım. Şimdi taze açanı da göstereceğim size. Bu da yine dışarıda kalacak. Yani tekrar hani budadığımda bilmiyorum canlı sağ çıkar mı? Çok canlı çıksa da cılız kalacaktır. Onu biliyorum. Bu da öyle yine zaten kel kırmızı kızım hala yine açıyoruz. Ah tak tak ses geliyor, kusura bakmayın. Sesimi duyuyorsunuz inşallah. Burada ceylan gözü sardunyam. Bu da dışarıda kalacaklardan. Burada yine petunyam açmaya devam ediyor ama işte geçiyorlar artık. Yine dışarıda kalacak bunlar. Mine de öyle. Mineyi de arkadaşlar bu diyeceğim. Kalan sağlar bizimdir diyeceğim. Kış atlatırsa inşallah bu da yine devam eder yaşamaya. Hep birlikte görürüz baharda. Sardunyalarım toparlanmaya başladı. Çiçeklenmeye başladılar. Sardunyalar da dışarıda kalacak türlerden. Çünkü dışarıda kaldığında baharda daha çok güzel, gür bir şekilde canlanıyorlar. Tabii ki inşallah çok aşırı bir don gelmez. Eksi 15'lere düştüğünde tehlike. Burada yine Cezayir menekşesi bayağı uzadı. Budadım ben bu Rapunzel saçlı ama yine de böyle uzamaya devam ediyor. Şöyle göstereyim. Bu taze çıkan petunya. Bakalım bu da ne kadar açıp bizi sevindirecek. Tohumdan büyüyen.
Bu da yine dışarıda. Güller arkadaşlar zaten dış mekan bitkileri. Sarmaşık güllerim de dışarıda kalacak yine. Burada tohumdan ekim yaptım. Burada yeşermeye başlayacak. Daha bekliyorum. Yeni ektim daha dün. Böyle de seraladım. Arada bir havalandırıyorum. Siklemen tohumlarım var bunda. Bu da dışarıda kalacaklardan bir tanesi. 11 aylık çiçeği. Çok dondurucu soğuğu sevmez ama biraz korunaklı bir yerde tuttuğumda tekrar toparlanacaktır. Bu geçen seneden kalma zaten. Burada yine sardunyalar. Bu ceylan gözü sardunyalar da çok dayanıklı ve kışın da açtığını biliyorum ben serin havalarda. İnşallah kışın da yine çiçeklerini size gösteririm arkadaşlar. Açmaya devam ederler. Şurada yine sardunyam var. Burada kadife çiçeği var. Umarım gösterebilirim. Bu taraf biraz karanlık çıkıyor ama burada rozet çiçekleri, pervane çiçekleri var. Şunun ne olduğunu çözemedim. Bu zannedersem çörek otu çiçeği diye tahmin ediyorum. Bakalım açtığında göstereceğim onu da size. Gül de beni yakaladı. Burada yine rozetlerim açmaya devam ediyor. Bunlar arkadaşlar tohumunu toplayacağım. Tabii kışı geçirebiliyor aslında. Geçen sene çünkü geçirmişti. Kışı geçirenler olmuştu. Bu sene de belki kışı atlatabilir. O zaman daha büyük saksıya çekerim. Daha güzel bir şekilde gelişmiş olarak görürüz. Şöyle devam edelim. Burada yine gülüm var, sarmaşık. Bu da reyhanlarım var. Fesleğen diyorsunuz siz ve bu fesleğenler artık geçme aşamasında. Ağaç oldu gövdesi. Bakalım kışı geçirip tekrar canlı bir şekilde yeşerecek mi gözlemleyeceğiz. Burada hostam var. Hosta da dışarıda kalacak türlerden bir tanesi. Burada yine arkadaşlar sardunyalarım, sakız sardunya. Burada yine şöyle çiçeğini göstereceğim. Rozetim. Pervane çiçeğim. Burada yine sardunyam coşmuş bir vaziyette. Çok da güzel açmış vaziyette. Bakın aşağılarda dolu. Burada yine rozet çiçeğim açmaya devam ediyor. Burada yine sakız sardunyam. Bunlar hep dışarıda kalacak türler. Burada da sardunyalarım çok güzel açmış durumda. Ay arı bala gelmiş. Burada da açıyorlar. Görüyorsunuz. Burada karanfilim çok güzel açtı. Kırmızıyı bekliyordum zaten açsın diye geçen. Kırmızısı da açtı. Normalde 2 tane karanfil bu biliyorsunuz. Eski izleyiciler bilir, aboneler. Burada 2 tane karanfil. Bunlar da soğuk hava çiçeği aslında. Karanfiller de dışarıda kalacak arkadaşlar yine. Ah burada bodur güllerim budanacak. Rahatsızlık geçiriyorlar. Bu kırmızı örümcek hastalığını gidertemedim. İlaçladığım halde tekrar geldi bünyesine ama keseceğiz, mecbur budamına geçeceğim. Bunun ondan sonra baharda tekrar tazeleyecektir. Arkadaşlar sukulentler zaten aslında dış mekan bitkisi. Bunlar da dışarıda kalacak. Leş kaktüsü de öyle. Bunlar yine dış mekan bitkisi. Dondurucu soğuklardan sadece uzak tutmak gerekiyor. Ve tomurcuklarımız geliyor. Ay çok sevindim. Açtığında size göstereceğim bunları. Burada da yine ayrı bir kaktüs türü var. Yıldız kaktüs diyorum ben buna. Yıldız açıyor. Burada da yavrusu var onun. Bunlar da soğuk iklim çiçekleri arkadaşlar. Bunlar mesela bu sukulent brilliantlar. Bunlar da dışarıda kalacak. Sonra dipten tekrar canlanıyor zaten bunlar. Sukulentler soğuğu sever. Bilginiz olsun. İç havayı da sever. İç mekanda sağlıklı büyümezler. Şu mesela içeriye almıştım geçen sene. Alttan kökten resmen kuruma yaptı. Çürüdü. Hemen tepeyi kestim, diktim. Şu kadarcık tepeden tekrar büyüdü bu. Çiçeğini çok merak ediyorum. Ben bunun çiçeğini daha görmedim. İnşallah açınca da size göstereceğim. Şurada yine ayrı bir sukulent türüm var. Şöyle göstereyim. Bu da çok güzel oldu. Açık havayı sever bunlar. Burada yine leş kaktüsü. Bakın tomurcuk dolu. Bunlar da açacak. Yine dışarıdalar. Burada da yine sukulent, dışarıda duran sukulentim. Burada da yine, bu da dışarıda kalacaklardan sukulent türü. Kaktüsler ve sukulentler arkadaşlar soğuk ister, serinliği, havayı sever. Kaktüslerimi de şöyle göstereyim size. Bunlar da dışarıda kalacak ama kenarda kalmayacak arkadaşlar. Bunlar kuytu bir tarafa alacağım. Çünkü kardan ve yağmurdan hoşlanmazlar. Kaktüsleri şu tarafa doğru da geçebilirsem şöyle geçeyim, göstermeye devam edeyim. Şöyle çok güzel geliştiler bakın kaktüslerim. Kaktüsler ve sukulentler dışarıda kalacak türler ve dediğim gibi kar ve yağış almayacak. Kenar kuytu bir yere geçireceğim. Şuradan yine size devam edeyim. Burada çam var. Burada gül var.
Burada leylak var. Bunlar hep dışarıda bıraktığım, önce de bıraktığım çiçekler. Burada neydi, bir anda unuttum. Ya melek borusu, datura. Datura arkadaşlar. Ya unutuyorum, kusura bakmayın. Burada da yerli milli, işte bu milliyi dışarıda bıraktığım milli ve dışarıda olduğu için açıyor arkadaşlar. Tabi artık bakın yapraklar sararmaya başlıyor. Sonbahar geliyor diyor. Bu yaprakların hepsi dökülecek ve sonra yapraklanacak. Hani yanlışlıkla diğer ufak millilerinizi, hani ithal millilerinizi dışarıya bırakmayın dondurucu soğuğa. Bu yerli milli. Yani şu açmayan, senede bir açan dediğim, bu senede 2 açtı ama bende. Neden? Çünkü dışarıda bıraktığım için. Görüyorsunuz, çiçeği de çok güzel açtı. Evet, burada Japon gülüm var. Japon gülüm arkadaşlar, şu sararmışını alayım. Japon gül de çok soğukları sevmiyor. Bu da içeriye girecek türlerden bir tanesi, aslında içeriye alacağım. Ama daha çok soğuklar gelmedi. Bunu da yakın zamanda yine almayı düşünüyorum. Bir 10-15 gün sonra Japon gülünü de büyük ihtimal içeriye alırım. Şurada yine daturam var. Şurada küstüm çiçeği var. Küstüm çiçeğim arkadaşlar dışarıyı daha çok seviyor. Dışarıda bulunduruyorum. Ben daha önce küstüm çiçeği büyütmedim yani. O yüzden size bakımı hakkında hiçbir bilgi vermedim. Çünkü deneyimlemediğim hiçbir çiçek hakkında bilgi vermiyorum. Bunu da gözlemliyorum şimdi. Çok şükür sağlıklı bir şekilde de böyle büyümeye devam ediyoruz. Hatta şöyle bir küstürelim mi? Bakın küstü. Küstüm çiçeğini yani en ince ayrıntısına kadar sulaması, konumu, toprağı, her şeyini bildikten sonra da bakım bilgisini size anlatacağım ama şu an değil. Daha gözlemliyorum. Ne istiyor, ne istemiyor onu anlamaya çalışıyorum. Şurada da güllerim var arkadaşlar. Gülüm salkım sıcak oldu. Budam istiyor artık aslında. Tabi budayacağız bunları da. Budam vakti de geldiğinde budamını gerçekleştireceğim. Evet, başka şu tarafa geçelim mi? Burayı boşalttım. Bakın arkadaşlar. İçeriye taşındık. Boşalttım. Burada zeytin ağacım var. Boşalttım ama şu raflar bana lazım. Kışlık çiçekleri bu raflara yerleştirdikten sonra şu üstten bir koruyucu kalın muşamba, biz muşamba diyoruz. Naylon, branda neyse yani sizin orada denilen şey. Onu geçireceğim. Buna da aynı şeyi yapacağım. Böyle naylonunu geçireceğim ve sera görevi görecek şekilde buraya kışlık çiçekleri köşe, kuytu yere konumlandıracağım. Siz de öyle yapın arkadaşlar. Bakın burada yine dışarıda bıraktığım kaktüs türlerim var. Şurada yine tabi sardunyalar. Sardunyalar da aynen o rafa geçecek. Rafta sera görevini yapacağım. Kuytu yere alacağım. Onlar da yine öyle. Bunlar da yine dışarıda kalacaklardan. Bunlar da yerde köşeye masayla da biraz destekleyeceğim. Rüzgar ve soğuk almamasını o şekilde korunaklı bir yere alacağım. Evet arkadaşlar, terastaki çiçekleri de size göstermiş oldum. İçeridekileri de gösterdim. İç mekanda hangi çiçekler, dış mekanda hangi çiçekleri bıraktım, siz de görmüş oldunuz. Umarım faydalı video olur sizler için de. Siz de hangi çiçekleri içeride, hangi çiçekleri dışarıda bırakacağınızı belirlersiniz. Tabii ki iklimler her yerde farklı. Çok daha dondurucu soğuklara evet sardunyalarda dayanmayabilir. Yani sera görevi görecek ama hava da alabileceği bir yere konumlandırırsanız onlar da daha sağlıklı bir şekilde baharda canlanacaktır arkadaşlar. Evet, videonun sonuna geldik. Videomu da beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bol çiçekli günler diliyorum sizlere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.